Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Aracım Renault Talisman 2016. Burada gördüğünüz gösterge panelinin çizikler var üzerinde. Bu çizikleri ben söküp gidermek istiyorum ve size de hem nasıl söküldüğünü hem de çiziklerin nasıl giderildiğini göstermek istiyorum. Özellikle şu kısımda çizikler var. Bakın mesela şurada. Bezle silelim. Kılcal bir sürü hologram ve çizik var. Bunu sökebilmek için öncelikle çerçeveyi sökmemiz lazım. Bakın şurada iki tane kapak var. Bunları sökeceğim. Daha sonra trim sökme aparatıyla şu yanlardan esneterek kendime doğru almayı planlıyorum. Hadi başlayalım. Direksiyonu ve emniyeti alalım. Bu işlemi yaparken çizilmesin diye. Ve direksiyonu biraz aşağı ve doğru alacağım. Evet, önce size daha önce bahsettiğim şurada gördüğünüz şu kapakları çıkaracağım ama nasıl? Bakın burada bir çentik var. Burada da bir çentik var. Tornavida şöyle ince uçlu düz bir tornavidanın ucunu takıp çıkartacağım bunu. Bunu çizmemek önemli. Onun için dikkat etmeye ve nazik davranmaya çalışıyorum. Bakın burası çıktı. Bunu şöyle bırakayım. Diğerini de aynı işlemi uygulayacağım. Dikkat gösterirsem daha iyi olur. Evet, burada kapağın yapısı şu şekilde. Böyle yuvarlak. Arkasında da şu şekilde tırnaklar var. Bir tanesi içe doğru giriyor şöyle. Bunun gibi iki kapak var. Şimdi önce söktüğümüz yerdeki deliklerdeki vidaları yerinden çıkarmam lazım. Torx vida var. Geniş şu şekilde ve uzun Torx vida var. Gördüğünüz gibi. İki tane vida tutuyor. Siz alyan kullanabilirsiniz veya şu şekilde uzatmalar var. Çevrilebilir. Bunu kullanabilirsiniz sökerken. Şimdi orada hafif çektiğinizde zaten siz de gördüğünüz gibi geliyor. Geldi. Tırnaklarından çıktı ve geldi. Şimdi bir başka işte bakın şurada bu direksiyonun üzerine bağlanıyor. Onun tırnaklarından çıkarıp deriyi böyle alacaksınız. Daha sonra ise kendinize çektiğinizde zaten geliyor. Yani bütün direksiyonu sökmenize gerek yok. Biraz daha aşağı indiriyorum direksiyon yüksekliğini ve bir taraftan çıkaracağım. Bende bir de F1 vites kolları olduğu için alan biraz dar. Evet, bu şekilde çıktı. Parça bu. Siperliği de görüyorsunuz bu şekilde. Yenilerde şu parçalar yok, şunlar ve bu yok. Cam burada gördüğünüz gibi şöyle yaparsam bakın sökünce daha iyi belli olacak tamamen sökünce ama şu şekilde yapayım ve sileyim. Kılcal bir sürü çizik var. Hatta şurada bakın arkada gölgesi düşüyor. Daha büyük bir çizik var. Silerken muhtemelen ben bunu çizdim. Şu kısım yumuşak plastik ses yapmasın diye derinin devamı yumuşak plastik şeklinde devam ediyor. Buradan sonra nasıl söküyoruz? Şurada bir vida var. Burada bir vida var. İki vida var. Ondan sonra yukarıda kızak kısmı var. Onu göreceğiz. Nasıl söküldüğüne devam ediyoruz. İki vida var demiştim. Birisi burada. Şimdi onu sökeceğiz. Diğeri de burada. Ve diğeri. İki vidayı da çıkardım. Şimdi burada gördüğünüz gibi çekince bu şekilde direkt geliyor. Yukarıda ama bir mafsalla bağlanmış şekilde şöyle çekip bir de kendinize çekmeniz gerekiyor bu şekilde. Hem sağdan hem de soldan şöyle. Evet. Gösterge paneli böylece sökülmüş oldu.
Evet, buradan sonra bakın çekince geliyor. Arkasında soket var. Soketi çıkarmamız lazım. Soketi bastırıp üst tarafında kilidi var soketin. Çektiğimizde soket çıkıyor. Evet. Bu şekilde gösterge panelimiz burada. Gösterge panelinin olduğu yeri göstereyim. Bakın böyle bir soketi var. Arkada kablolar. Şurada üst tarafta head-up display'in bağlantı yeri. İşte şu iki tane menteşe yerine şu iki tane menteşe vari şey giriyor. Yani şu kısımda daha derin çizik var. Evet, bakın bu kısımda çizik var. Buralarda var derin çizikler. Dilerken yaptım muhtemelen. Bunun üzerine film de kaplayabilirsiniz. Bu kadar zahmete girmeye gerek yok. O şu alt tarafta çok daha fazla var. Veya benim gibi de yapabilirsiniz. Şimdi bu çizikleri ve hologram var. Gidereceğim. Ne ile? Şu gördüğünüz pasta ile. Her pasta bunu gidermez. Çok bastırmak da yanlış. Mikrofiber bez. Bu pastayı kullanarak küçük küçük hareketlerle yapacağım. Evet, burada daha iyi belli olacak. Bakın hologramlar dolu. Ama bu tarafa biraz yaptım. Şu çizgi, şurada çok büyük çizgi vardı. O bayağı azaldı. Küçüldü. Yapmaya devam edeceğim. Mikrofiber bezle yapıyorum. Şöyle. Bu taraftakileri de yok etmek amacım. Bakın şurada da şöyle boylu boyunca şu kadar bir çizgi var. Yuvarlak yapmak daha iyi. Hemen dikey yatay her türlü yapacağım. Çünkü hologram görüntüsü hoş olmuyor. Bunu bitirdikten sonra isterseniz filmde kaplayabilirsiniz. Sonra bir daha çizilmez. Çizilse bile film çizilir. Tozu silmekle kaynaklanıyor. Bir de bu fiberglass çok çabuk çiziliyor. Evet. Gayet güzel oldu. Şu çizgi hala duruyor. Buraya biraz daha yoğunlaşacağım. Özellikle o diziğin olduğu yerde. Şurada. Bu biraz daha aşındırıcı çünkü. Bu Meguiar's'ın Mirror Glaze 101 isimli ürünü. Aşındırıcılığı çok fazla ama çok güzel bir ürün. Eğer eliniz yatkınsa ve güç uygularken ayarlayabiliyorsanız çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Boyanızda da, stop lambanızda da, farda da. Ama hem stop lambası hem farda çok böyle uzun süre yaparsanız ondaki vernik tabakasını kaldırırsınız. Eski araçlarda zaten vernik tabakası kalmıyor. O bakımdan evet, mikrofiber bez ile sileceğim o çiziklerden neredeyse hiç eser kalmadı. Kılcal çizikler hala var. Yani bunu engellemek çok zor. Neredeyse imkansız. Şimdi götürüp takabiliriz. Evet, gayet parlak oldu. Bulunduğum ortam biraz tozlu bir ortam ama bence gayet güzel oldu. O çiziklerden de iz kalmadı. Şöyle göstereyim. Bakın. Gayet güzel. Evet, şimdi cilasını yaptığımız gösterge panelimizi geri takacağız. Nasıl takıyoruz? En iyi şöyle tepe taklak yapınca oluyor. İçeri doğru sokunca oluyor. Çünkü soket kısa olduğu için kablosu bir tek alttan takılabiliyor. Taktıktan sonra şu karşıda iki tane menteşe yeri var. Şu ve şu. Onlar daha önce gösterdiğim bir menteşe vardı. Arkada görülüyor. Onlar oraya giriyor. Bakın. Orası oturdu. Orası da oturdu. Altta da şuranın oturması gerekiyor. Şu kısmın. Ve sonra bu iki vidayı takacağız. Bu ve bu.
Evet, şimdi vidaları takacağım. Bir detay paylaşayım. Şimdi iki tip vida var. Kısa olanı alta, diğeri bir tık daha uzun. Uzun olanı da üste takacaksınız. Ve takarken kolaylık olsun istiyorsanız önce gösterge panelinin alttaki o sabitleme vidanın girdiği yuvayı öncelikle vidayı takın. Ondan sonra uzatın. Birazcık dişe sarsın, sonra devam edin. Çünkü bu tarafı düşürebilirsiniz. Her ikisi de takıldı. Şimdi üst vidayı takacağız ama önce çerçeveyi yerine koymamız lazım. Böyle çıkarmıştık diye hatırlıyorum. Böyle çıkarmıştık. Yine aynı. Hafif yandan böyle tepeyi kurtaracak şekilde şu kısmı önce öne çekiyoruz ve koyduğumuzda yerine, ittirdiğimizde yerine oturuyor. Bunu da ileri ittirip buradaki yuvasına geçiriyoruz ve şurada bir, burada bir, iki tane vida var. O vidaları takıyoruz. Kapakları takınca da görüntüsü bu şekilde oluyor. Evet, montajı bitirdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.